Herkese iyi akşamlar. Ben İlyas Değirmenci. Guru Bilgi kanalımızda uzun zamandır video paylaşmıyorduk. Çünkü ben biraz maceralı bir moda geçtim. Emekli olduktan sonra tekrar üniversite okumaya başladım. Uzun yıldır bilişim sektöründe hizmet verdikten sonra çok merak ettiğim ama okuma fırsatı bulmadığım ziraat üzerine bir teknik meslek yüksek okulunda 1,5 yılı tamamladım. Şu anda 6 ayım kaldı. Ee, Yine şimdi vakit buldukça azar azar videolar çekeyim diyorum. Çünkü aklımda birikmiş olan işler var. Bugün kış aylarında son dönemde bolca gündeme gelen pelet sobaları ile ilgili aklıma gelen fikirleri önce bilgisayarda bir çizeyim diyorum. Ve artık hayatımızın da bir parçası olan yapay zeka ile bunu yorumlatıp üzerinde bazı düzenlemeler yapıp yapay zekanın önerileriyle bir hayata geçirelim bakalım nasıl bir şey olacak. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Siz de umarım keyif alırsınız bu çalışmadan. Evet. Öncelikle ben şundan bahsetmek istiyorum. Bu tür teknik işlerde ölçüyle çalışacaksam ve bir işi yapmadan önce bir malzeme listesi falan çıkarmak istiyorsam benim çokça kullandığım bir 3 boyutlu çizim programı var. SketchUp adı. Google SketchUp'ta önce, sonra Trimble diye bir firma satın aldı bunu. Bu çok kolay 3 boyutlu şekiller çizilip, hatta 3 boyutlu yazıcıda kullananlar bilir, çokça da kullanıyorlardır muhtemelen. 3 boyutlu çizimler yapılıp üzerinde ölçülendirmeler yapılabilen, hatta ölçüyle çizilebilen ev, otomobil parçaları, ondan sonra 3 boyutlu yazıcıda üretilebilecek ürünlerin çizilip üretime hazırlandığı bir program. Eğer imkanınız varsa siz de bu programı öğrenmeye gayret edin veya benzerini, ama bu bayağı pratik, basit. Böyle her yerinden parçaları, ölçülerini çıkarıp kullanabiliyorsunuz. Böyle bir şey. Ben şimdi bir pelet sobası yapmadan önce pelet sobası da değil aslında da biraz daha böyle biraz eğlenceli bir şeyler olsun diye elimdeki küçük bir 40'a 40 profil, 40 milime 40 milim, yani 4 santime 4 santim genişliğindeki bir kare kutu profili bir sobaya çevireyim dedim. Bir soba için oldukça küçük bir ölçü. Olsun, bizim için fark etmez. Neticede deney deneydir. Elimde var parça. Depomda mevcut. Küçük bir parça var. Onu bir sobaya dönüştürelim diye düşündüm. Bunu yapmadan önce piyasada yapılmış olan mevcut sobaları inceledim. Yani pelet nereden konulur? Yanma odası nerededir? Yanma nasıl gerçekleşir? Sonrasında nerelere hava deliği açılıyor falan diye inceledim, ama herkes farklı, kafasına göre bir tasarım yapmış. Genel olarak bu işin yasasına, kitabına, termodinamik kurallarına uygun bir şeyler yapıldığını çok düşünmüyorum açıkçası. Biraz daha deneme yanılma yöntemiyle yapılmış şeyler. Şimdi ben burada gizlediğim bir ölçü şey var mı diye bakıyorum. Herhalde ben ilk çizdiğim şeyi silmişim. Şuradan gizlediğim nesneleri tekrar açarak şunun bir kopyasını alacağım ben şimdi. Normalde tamamıyla çizilmiş. Yani bütün olarak. Şu anda siz kesit halini görüyorsunuz. Evet, bütün halde buraya geldi zaten. Şöyle yapalım. Şimdi öncelikle ben şöyle bir şey çizdim. Kabaca bir taslak bir çizim yaptım. Sonra bunu da yapay zekadan bununla ilgili bana öneriler vermesini istedim. Şimdi yapay zekada ben Gemini kullanıyorum. Google'ın Gemini, artık her ne diyorsanız ben Gemini diyorum. Gemini kullanıyorum. Gemini'nin Pro'sunu kullanıyorum. Ben çok işime yarıyor açıkçası. Böyle teknik mevzuları falan çokça sorduğum için, destek aldığım için. Yani şu değil ya, al bütün işi yapay zekaya yaptır değil de, ben daha çok takıldığım yerlerde veya uzun bir araştırma süreci olacaksa benim için, mesela onu günlerce falan internette aramam gerekiyorsa,
Yapay zeka bana bu konuda çok büyük hız kazandırıyor. Tüm interneti araştırabiliyor. Elinde müthiş bir bilgi hazinesi var ve bunu yorumlayarak size söylüyor. O yüzden ben yapay zekayı aktif olarak kullanıyorum. Üniversite okurken de derslerde merak ettiğim konuları, ondan sonra Google'un Notebook LM diye PDF'ler üzerinde sadece verdiğiniz PDF'i yorumlayabilen yapay zekaları var. Onları kullanıyorum. Ders çalışırken kendi notlarımı oraya yükleyip oradan özetler çıkarmasını falan isteyebiliyorum ki bu gayet normal bir şey, yani yasak değil. Çalışmak için teknoloji kullanmak doğru bir şey bence. Şimdi gelelim bizim pelet sobamıza. 40'a 40 profilden, elimdeki profilden şöyle önce bir tasarım yaptım. Tabi bu son halini vermiş olduğumuz hali ama ben mesela burayı böyle bir 30 santim uzatmıştım. Şu profilimizi. Sonra bunları tamamını hazırlayıp mesela şu anda 24 santimmiş burası. Onu da ben şöyle yaklaştırayım biraz daha size kameraya. Bunun üzerinde çizdikten sonra ölçülendirmeleri alabiliyorsunuz. Şuradan çizip şöyle, pardon, şu ölçülendirme aracıyla şöyle getirip şurada şu anda 24 santim yazıyor. 240 milimetre yazıyor daha doğrusu. Malum kış geldi. Biraz boğazlarımızda balgam var. Kusura bakmayın. Ara sıra öksürüyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Bu benim ilk çizdiğimde şunun yeri tam olarak, ondan sonra şu alttaki yanma odasının girişin boyutu tam olarak belli değildi. Yanma deliklerini mesela şurada ikinci yanma deliği diyoruz bunlara. Buradaki yanmadan sonra yanmamış gazların tekrar oksijenle birleşip yanmasını sağlayan tekrar bir hava girişi daha kullanıyoruz. Onun olduğu yer falan. Burası da pelet haznesi. Ben kabaca çizdikten sonra bunu tek tek açıklamalarını yazıp şöyle bir kesit alabiliyorum burada. Kesit halinde, bitmiş halini ve kesit halini tek tek isimlendirip işte burası pelet haznesi olacak, burası kapak olacak. İşte burada çekmeceyi o önerdi mesela. Çekmece yoktu benim ilk tasarımımda. Şu V şeklindeydi. Şurası hazne V şeklindeydi. Bu şekil değildi. Tam ortada V birleşiyordu. Ve yanma delikleri yoktu mesela orada. Ben tahmin olarak buraya koyacaktım ama sonrasında bunu kesit halinde görsel olarak JPEG olarak kaydedip, görüntü olarak kaydedip yapay zekaya yükledim. Yapay zeka ölçüler de vardı üzerinde. İşte şurası 24 milim, şurası 40 milim, şurası şöyle falan diye yükledikten sonra ondan bu termodinamik yasalarına göre, yani o fizik kanunlarına göre alev nasıl hareket eder, nereden oksijen alması lazım, buna göre değerlendirmesini istedim. O da bana bu şekli önerdi. Yani açıkçası çok fazla müdahale etmedi. Pelet haznesi yine burada kaldı ben koyduğum gibi. Sadece şu pelet haznesine doğal akış sağlaması için şu şekli vermemi şey yaptı ve ben de bir çekmece yoktu açıkçası. Çekmece ve şuraya bir çentik yapmamı istemişti benden. Yani şimdi buradan hava akışı var, geliyor. Pelete çarpıyor burada altta. Ama düz gidiyordu mesela. O dedi ki buraya 1 santimlik bir yükseklik yaparsan pelet haznesinden sonra yandıktan sonra hava buradan yukarıya doğru çarpıp yukarı yönlenecek ve burada daha fazla bir yanma elde edeceksin dedi. Ben de onu kendim sonra bana önerdi. Hani külleri çekebileceğim bir çekmece yapmamı. Ben de yapılacak çekmecenin ucunu yukarı doğru kıvırarak bu şekilde kendim bir şekil elde ettim. Bu yapay zekanın önerisiyle kendi tecrübemi birleştirip tek bir parçadan yapmış olduğum bir şey. Pelet haznesi bu şekilde. Sonra benim şuraya koyacağım deliklerin yerini beğenmedi. Dedi ki bu yanmanın hemen dibinde, burada bir manası yok yani bu deliklerin. Hem yanma basıncını düşürür falan diye. Artık tam yazışmayı hatırlamıyorum. Hemen burada kıvrımdan 1-2 santim yukarıdan tekrar bir delik delmemi tavsiye etti. Bu şekilde onun önerileriyle benim kendi tasarımımı birleştirdik. Bu çok da küçük bir şey. Bir aslında bastona benziyor ters çevirdiğimizde. Bu arada şunu şöyle tutup şeklimizi şurada çevirme komutlarıyla tutup şöyle
tepesi aşağı çevirip, evet, nasıl bir bastona benzedi değil mi? Tam olarak. Evet, böyle de bir şey. Küçük bir şey yani. Şimdi bu çizdiğimi atölyemde, depoda gidip artık kesip, biçip, kaynaklayıp üreteceğim. Bir üretmesi kaldı. Onu da sizinle beraber yapacağız videonun atölye kısmında. Burası benim depom. Böyle her şey ortalığa atılmış vaziyette. Böyle burayı bir kendime atölye yapayım demiştim ama üniversite tekrar maceraya başlayınca, üniversite okumaya, ortada sepildi kaldı. Şimdi burası biraz soğuk. Şurada küçük bir elektrik sobam var ama o da anca beni ısıtıyor. Ben de bugünlerde yeni moda olan bir nasıl diyeyim size, pelet sobası. Pelet sobası yapayım dedim kendime. Ama böyle mikro bir soba. Yani küçücük bir şey. Deneysel amaçlı. Şu 40'a 40 profilden çizimleri de yaptığımız sobayı şurada kesip biçip kaynatıp bir soba haline getireceğiz bakalım. Deneyeceğiz nasıl bir şey olacak. Evet, malzemelerimiz çok basit. Burada bir tane döner kesicimiz var, ispiral dediğimiz. Metremiz var. Bir tane gönyemiz var ki gönye şart. Bir tane kalemimiz var işaretlemek için. Bir tane de böyle bir hırdavatçıdan daha önce alıp başka bir şey için kullandığım bir metal parça var. Bunu da hazne yapacağız. Bir tane de 40'a 40 şöyle 1,5 metre kadar bir profilimiz var. Ondan bakalım ne çıkacak ortaya. Tabii kaynatacağım, bir de kaynak makinesi lazım. Kaynak makinamda küçük bir kaynak makinem var. Onunla bakalım ne yapabileceğiz. Evet, şimdi demirimizin ucuna gönyemizi dayayıp şuradan işaretlemelerimizi yapıyoruz. İlk 4 santim bir hava girişi kısmı. Sonra 4-8 arasında 40'a 40 profilin denk geleceği bir pelet haznesi olacak. 8 santime kadar. 8'den 20 santime kadar 12 santimlik bir yanma bölümümüz var. Buranın 12 santim olmasını bizim yapay zekamız tavsiye etti. O rakamı oradan bulduk. 24 santime kadar olan 4 santimlik kısımda artık bacamız olacak. Yukarı doğru çıkacak. 24 santimden keseceğiz. Şöyle küçücük bir yanma odası olacak burası. Bakalım yapay zekanın bize verdiği ölçülerle verim elde edebilecek miyiz? Şimdi buradaki demir parçamızın hazne olduğunu bahsetmiştik. Bu şöyle ince bir metal parça. Normalde tahtaları, ahşapları birbirine tutturmak için kullanılıyor. Bunun üzerine bolca delikler açacağız. Küçük. Hava içerisine geçecek. Pelet içerisinde kalacak. Pelet bunun içerisinde yanacak. Bir hazne olacak. Bunu kıvıracağız şimdi şöyle. Önce delelim. Evet. Yanma odasının ızgarasını oluşturacak olan demir üzerinde, sac üzerinde deliklerimizi açtık. Şimdi bunu şu pelet haznesinin altına yerleştireceğiz. Şöyle olacak aşağı yukarı. Biraz açısı. Şöyle bir açıda olacak hafiften. Bitince onu da göstereceğim şimdi. Evet, yanma odamızın ızgarası bu şekilde yerleşecek arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Altta 1 santim kadar boşluk kalacak. Bu havanın geçişi için, tıkanmaması için. Ve içerideki açı tek taraflı. Bir tarafı dik, şu sol taraf dik. Sağ taraf eğik gelecek şekilde ayarlama yaptık. Evet, bu pelet haznemiz olacak. Altında ızgarayı bu şekilde açılı olarak yerleştirdim. Sonra da bu şekilde yerine yerleştireceğiz. Şöyle düşünmeden göstereyim. İçeride böyle bir açıyla yerleşecek. Altta 1 santim görünüyor mu bilmiyorum şu anda. Telefonum çok kötü çekiyor çünkü. Bu şekilde yerleşecek. Şöyle. Evet, elimde 45 kesecek düzgün şey olmadığı için kesici. Ben de şöyle bir değişik bir kolayına kaçtım işin. Şu demirin ucunu da şöyle aldım. Şunu da şöyle kapatıp bacayı da şuradan
bağlayacağım. Şimdi kaynak işlerine geçeceğim artık. Şimdi yazın aldığım magma verdim. Şöyle küçük bir kaynak cihazı var. Elektrik kaynak. Yani kaynak işlerinde çok başarılı olduğum söylenemez ama iyi kötü kendi işimizi göreceğiz artık. Kaynak önemli. Şimdi benim şurada kaynak eldivenlerim var. Onları kullanıyorum kaynak yaparken. Çünkü elimi yaktım daha önce. Bir de şunu kullanıyorum. Kendi kararan maske. Yüzü komple kapatıyor. Ben bunlarda çok memnun kaldım. Rahat ettim. Diğer türlü benim gibi acemi bir insanın her yerini yakması işten bile değil yani. Şimdi yanma odasının kaynağını yaptım. Bacaya birleşimini yapacağım ama bacanın şurasında ikinci yanma için 3 tane küçük delik deleceğiz. 2,5 santim kadar üzerine. Onları da halledip sonra kaynatacağım. Evet, sobamız şu anda teorik olarak bitti. Zaten deneysel bir şey olduğu için ne olduğunu az sonra yanıp yanmayacağını göreceğiz. Kaynakları gördüğünüz gibi facia ama tutuyor güzel. Bence yeterli. Birazdan bir deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar, çekmecemi unutmuşum. Böyle bir çekmece gibi bir parça yapmamız gerekiyor. Bunun kritik bir görevi var. Şurada peletler yandıktan sonra yanmış havayı, yani sıcak havayı pelet haznesinin altından yukarı doğru yönlendirip daha fazla yanma sağlıyor bu. Ayrıca yanan külleri de çekmece olarak çekeceğiz. Yani şuradan şöyle sokup şuradan şöyle bekleyecek bu. Sonra çekip temizlik yapacağız. Bu önemli bir parça. Evet arkadaşlar, pelet sobamız şu anda denemeye hazır. Şurada pelet haznesinin ağzını bir demirle kapattım çünkü oradan hiç hava almaması gerekiyor. İçerisine şöyle küçük biraz bir avuç kadar pelet koydum. Ön tarafta çekmecemiz yerine takılı. Şöyle aşağı yukarı 1,5 metre kadar da bir baca sistemimiz var. Şimdi yakalım bakalım, bismillah. Tüpümüzü az ateşledik. Önce boruyu biraz ısıtıyoruz ki hava akışı başlasın. Direkt yakarsak çekmeyebilir hemen. Bu önemli bir mevzu. Alttan hava akışını biraz sağladıktan sonra evet, hadi bakalım peletimizi yakalım. Evet. Yapay zekanın iddia etti. Şu anda süper bir hava çekişi olacaktı. Hatta sesi duyacaksın demişti. Evet. Hakikaten de güzel çekiyor ya. Evet. Ve bir duman çıkışı yok ilginç bir şekilde. Hava çıkıyor ama duman çıkmıyor. Evet. Yani bu şekilde bunda bir kül olacağını da düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Kamera çekimi kötü, kusura bakmayın. Evet. Evet arkadaşlar, pelet sobamız gayet başarılı oldu. Şu önüne küçük bir fan yaptım bilgisayar fanından. Daha böyle bir acayip bir verim elde ettim onunla. Şöyle basit bir şey ya, bir baston büyüklüğünde falan sayılır yani. Küçük bir pelet sobası. İlk yanmada ve sönerken biraz duman çıkarıyor. Onun dışında hiçbir duman yok. Gayet güzel. Sonra bu tasarım biraz geliştirip şuradan yanma odamızdan sonra şuraya bacaya geldikten sonra şuraya bir üzerine tencere veya çaydanlık koymak için bir bölüm tasarlayacağım. Sonra oradan tekrar bacayla devam edecek. Hem ısınmayı burası sağlayacak. Şuradaki 1 metrelik kısmı da taş yünüyle sarıp burayı, çünkü demirde acayip bir ısı kaybı var. O ısı kaybını, o ilk yanmadaki yanma haznesindeki ısı kaybını engellememiz gerekiyor. Burası iyice ısınması gerekiyor. Çekişi arttırmak için. Sonra buradan sonrasında artık soba borusu şeklinde devam edebiliriz. Tabi bu prototip eğlencelik bir şeydi. Normalde bu kadar ince dar 40 milimetrelik bir borudan bu işler çok verimli olmaz. Yani 80'e 80, 100 milime 100 milim gibi
10 santim 10 santim gibi bir şeyden. Böyle bir şey işte. Bugün de eğlenerek geçirdik. Dükkanın içi biraz duman oldu ama olsun yani. Neticede bilim yapıyoruz burada. Şu demiri ben kapak olarak kullandım. Yoksa böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Peletin içi. Ya şöyle bir şey var. Bu haznenin kesinlikle burada hava olmaması lazım. Şurayı kesinlikle çok sağlam kapatmamız gerekiyor. Hava almayacak şekilde. Hazne, yani nasıl bir hazne yaparsanız yapın, oradan bir hava girişi olmayacak. Hava girişi sadece buradan ve ikinci yanma dediğimiz şu deliklerden. Yani burada yanacak biraz. Gaz çıkışı devam edecek. Sonra yanmayan kısım şurada ikinci bir tekrar bir oksijen alacak burada. Tekrar bir yanacak. Yanma verimini arttırıyoruz burada. Yani tam yanmamış gazı burada bir daha yakıyoruz. O şekilde. Gördüğünüz gibi burada kapatmazsak bir şey çıkışı, hava çıkışı oluyor. Şöyle kapatıyorum. Şimdilik güzel. Bugün eğlenceli bir gündü. Bu geçen gün benim aklıma geldi. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım falan, ne olur ne biter diye. Elimde zaten malzemeler hazırdı burada. Dükkanın deponun çerçevelerini kendim yaptığım için elimde biraz demirim falan vardı. Güzel oldu. Şimdi bakalım bir kontrol yapalım. Burada çam peleti bayağı hızlı yanıyor. Güzel. Bu hazne içerisindeki dumandan dolayı burada bir is birikmiş. Hatta katran diyoruz bunu. Katran birikmiş. Şöyle içeriye bakalım. Haznede az bir miktar kül kalmış. Çekmecemizi kontrol edelim. Ne var? Yani burada bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Bu çok önemli bir parça arkadaşlar. Videonun başında da demiştim. Yani konum olarak şuraya falan geliyor. Bu haznenin hemen arkasında yanmış havayı peletlerin arkasından biraz yukarı doğru itiyor ki o pelet haznesinin altındaki ızgarada tam bir yanma olsun, verim artsın diye. Bunun ucunu 1 santim kadar yukarıya kıvrık. Bu ihmal edilecek bir şey değil gerçekten. Hatta şunu ben konumunu biraz oynuyorum. Konumu oynayınca yanma değişiyor yani. Öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi şuradan biraz temizlik yapalım. Sonra bunu da sen bu işleri beceremezsin, yapamazsın, öyle şey mi olur gibi diyen arkadaşların dükkanına götürüp orada bir göstereceğim kendilerine de. Evet, şöyle 2 avuç peletten kalan kül bu kadar arkadaşlar. Evet. Çok az ya. İyi, verimli bir şey yani. Güzel, keyifli bir şey. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden. Bayağıdır video çekmiyorduk. Yine bir 6 ay geriye okulum kaldı. Onu da bitireyim bir. Sonra birçok keyifli proje yapacağız sizinle beraber. İşte bu. Zaten bu atölyeyi bitireceğiz daha. Atölyeyi bitirirken de video çekerim. Bayağı bir malzemelerim ortalıkta sepildi ya. Ayarlı güç kaynağıma bak. İşte böyle. Şöyle ortamı bir göstereyim. Müzik benim için önemli. Şöyle hoparlörlerim artı Pioneer bir amfim var burada. Başlayıp bitirmediğim bir amfi projesi var. Onu da bitiririz sizinle. Ara ara böyle küçük taşınabilir şeyler de yapıyorum. Bu savaştan çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey olduğuna bakmayın. Bu bir sera içerisinde aşağı yukarı 2 yıl geçirdi. Gayet de güzel bir sistem. Kendi içerisinde bataryası var. USB'den şarj ediyorsunuz. Dinliyorsunuz. Güzel ya. Yapana, işleyene çok şey var. Evet, umarım bugünkü atölyedeki maceralı üretim serüvenimizi beğenmişsinizdir. Bence güzel bir ürün ortaya çıktı. Tabii orada yine yapay zekanın tavsiye ettiği çok da mantıklı olan yanma odasından yukarıya 1 metre boyunca bir taş yünü ile yalıtıp sıcaklığın yani tam olarak yanmamış haldeki gazın 500-600 derecelerde 1 metre boyunca yanmasını tavsiye etmişti ki bu çok mantıklı. Çünkü
nasıl diyeyim, duman halinde çıkınca, duman demek daha yanmamış gaz demek orada. Yani bacadan hiçbir duman çıkmaması gerekiyor %100 verimli bir sobada. Biz de orayı taş yönüyle sarıp 1 metre boyunca devam ettirdiğimiz zaman, biliyorsunuz demir çok hızlı soğuyan bir şey. Ben de bugün ısı ölçerimde, kızılötesi ısı ölçerimde ölçtüğüm zaman 1 metre içerisinde çok ciddi bir ısı düşüşü vardı. Yani yanma odasında 300 derece olan, dışarıdan ölçtüğüm sıcak, içeride 500 derecenin üzerinde. Dışarıda 300 derece ölçtüğüm sıcaklık hemen 1 metre sonrasında 100 dereceye, hatta 1,20'lerde 80 dereceye falan düşüyordu yani. O yüzden ısı yalıtarak, bir taş yünüyle yalıtıp 1 metre boyunca o gazın tamamını yüksek sıcaklıkta yandıktan sonra dışarıya verdiğiniz zaman ne bir ismi ne bir duman, herhangi bir şey kalmıyor açıkçası. O da sizin çok verimli bir ısıtma yaptığınız, yani içerideki peletin tamamını ısıya dönüştürdüğünüz, hiç gaz, duman olarak bir şey çıkmayan bir sistem yapıyorsunuz. Verimli oluyor. Sonrasında 1 metre sonrasında, şimdi ikinci projemde, orada videoda biraz bahsettim. Orada tencere gibi veya bir çaydanlık gibi bir şeyde su ısıtacak bir düzen yapmam lazım. Yoksa soba yapmanın bir manası kalmaz. Onu da artık bir başka zaman değerlendiririz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.